Herkese merhaba. Bugün yine farklı bir çanta çalışmasıyla karşınızdayım. Çantamı kağıt iple hazırladım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Ağız kısmını bu şekilde yelpaze modeli yaptım. Gövdesini ise yine dolgu yaparak ördüm. Yapımıyla alakalı tüm detaylardan videomda bahsediyorum. Askısında ise deri askı kullandım. Siz kendi ipiyle askı hazırlayabilirsiniz dilerseniz. Şu şekilde çıt çıt kapama yaptım ve astarlama yaptım. Tüm bu detaylardan videomda bahsediyorum. İki bölüm halinde hazırladım videomu. Birinci videomda çantamın gövde yapımını ve taban yapımını anlatıyorum. İkinci videomda ise çantanın askılamasını, askıyı şu şekilde bakın bir aparatla çantama tutturdum. Bunu nasıl yaptığımı, çıt çıtlamasını nasıl yaptığımı ve astar dikimiyle alakalı tüm detaylardan ikinci videomda da bahsettim. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarsanız sorularınıza en kısa sürede dönüş yapıyorum. Ayrıca hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram sayfamdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Yine satışa sunmuş olduğum çantalardan satın almak isterseniz Shopee üzerinden güvenle satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ya da farklı renklerde ve modellerde sipariş vermek istediğinizde ise Instagram üzerinden bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden anlatıma geçmek istiyorum. Çantamızın yapımına zincir çekerek başlayacağız. Zincirimizi nasıl çekiyoruz? Şu şekilde bakın. Tığımızı ipimize şu şekilde geçiriyoruz. Sonra tığı kendi etrafında çevirip küçük bir halka oluşturuyoruz. Ve örmeye devam edeceğimiz ipi şu şekilde aradan geçiriyoruz. Şimdi hep şu halkadan İpimizi geçireceğiz. Şimdi göstermek için biraz gevşek çektim. Bu şekilde. Bu şekilde toplam 37 adet zincir çekeceğiz. 37 adet zincirimi çektim. Şimdi 37. zinciri tığımızın başına ilmek dolayarak batıyoruz. Ne yaptık? Tığımızla ipimizi çektik. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz oldu. Bunu da tek seferde boşaltıyoruz. Burada ne yaptık? Yalancı sık iğne yaptık. 37 zincir çektik. 37. zincire tığımıza ilmek dolayarak battık. İpimizi çektik. Ne yaptık? 3 tane ilmeğimiz oldu tığımızda ve bunu tek seferde boşaltarak yalancı sık iğne yaptık. Şimdi tekrar aynı noktaya batacağım ve bu işlemi toplam 3 kez yapmış olacağız. Tığımıza ilmek doladık. Yine aynı zincire, 37. zincire batıyoruz. Tığımızla ipimizi çektik aradan. 3 tane ilmeğimizi de tek seferde boşalttık. Şimdi 3. ve aynı noktaya 3. ve son yalancı sık iğnemizi yapacağız. 37. zincire batarak toplam 3 tane yalancı sık iğne yaptık. Şimdi burada işaretleme yapmanızı öneririm. Ben dediğim gibi çengelli iğne kullanacağım ama siz işaretleyici de kullanabilirsiniz. Hemen ilk yalancı sık iğnemizin tepesine bir tane, üçüncü yalancı sık iğnemizin yani en son yaptığımızın da tepesine bir tane çengelli iğne takıyoruz. Şimdi örgümüze devam edeceğiz. Yalancı sık iğne yaparak şurada ilk çekmiş olduğumuz zincire kadar geleceğiz. Ama en başta ne yaptık? Tek bir zincirin içine 3 tane yaptık. Buradan sonra ise her bir zincire birer adet yalancı sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Şimdi batmış olduğum nokta burası, bir sonraki burası. Şimdi 37'ye battım, 36. zincire yani bir öncekine batıyorum, yalancı sık iğne yapıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum, bir sonraki zincire batıyorum. Yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar tığıma ilmek doladım. Bir sonrakine batıyorum. Yalancı sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi ilk zincire kadar
yalancı sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Şu başta yapmış olduğumuz 3 tane yalancı sık iğne hariç 35 adet yalancı sık iğne yapacağız şu arada. Sonrasında köşeye yine 3 tane yalancı sık iğne yapacağız ama onu tekrar göstereceğim. İlk zincire kadar geliyorum. Sonra ne işlem yaptığımı göstereceğim. Sıra sonuna kadar yalancı sık iğnelerimi yapmaya devam ettim. Şimdi şurada ilk zincirim kaldı. Burası da benim yine burada olduğu gibi dönme noktam olacak. Oval bir taban yaptığımız için her iki köşe bizim dönüş noktalarımız olacak. O yüzden şu ilk zincire de 3 tane yalancı sık iğne yapacağız. Üçünü de aynı noktaya yapıyoruz. Bu birinci yalancı sık iğnem. İkinci yalancı sık iğnem. Ve üçüncü yalancı sık iğne. Şimdi burada da yine başlangıçtakine ve sonuncu bakın 1, 2, 3 ilk yaptığım yalancı sık iğneye köşe noktalarımızda ve üçüncüsüne de yine çengelli iğnemi takıyorum. Çünkü arttırmalarımızı bu noktalarda yapacağız. O yüzden karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi ne yaptık? Burada yalancı sık iğneler yaparak şuradaki köşemize geldik. Yine aynı şekilde batmış olduğumuz noktaların şu diğer ilmeklerine bakın, dip noktalarındaki zincirimizin diğer ilmeğine aslında. Oralara batarak ne yapacağız? Şu noktalara birer adet yalancı sık iğne yapacağız. Şimdi tığımıza ilmek doladık. Köşedeki noktaya 3 tane yaptık. Artık oraya hiçbir şey yapmıyoruz. Bir sonraki zincirin şuradaki ilmeğine, şu ipimi aradan alayım. Bakın. Şu ilmeğine, şuradaki ilmeklere batıyoruz. Kendilerini belli edecekler zaten. Birer adet yalancı sık iğne yaparak her battığımız noktaya birer adet yalancı sık iğne yapıyoruz ve köşeye kadar ilerliyoruz. Şimdi bakın oval tabanımız oluşmaya başladı aslında. Bu bizim dönüş noktamız. Diğer dönüş noktamız da burası olacak. Sıra bağladığımızda aynı bu şekilde bir şekil elde etmiş olacağız o noktada da. Şimdi oval tabanlarda ben 37 zincir çektim. İlk iki zincir yani ilk ve son zincir şuradaki ve şuradaki köşelerdeki birer adet zincirler bizim dönüş noktamızı sağlayan zincirler oluyor. O yüzden şu arada kalan zincirler ise bizim her sırada sabit kalan zincirlerimiz, yalancı sık iğnelerimiz olacak ya da trabzanımız olacak. O sayı hiç değişmeyecek. Sadece şu iki köşede arttırma yapıyoruz oval tabanlarda. Ortada ise hiçbir şekilde arttırma yapmıyoruz. Şimdi bu 35 tane yalancı sık iğnemiz her sırada sabit olacak. O yüzden zincir sayınızı ona göre belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Hatta her sırada ya da birkaç sırada şu aradaki sık iğnelerinizi ya da trabzanlarınızı sayarsanız kontrol sağlamış olursunuz. Örgünüzde arttırma yapıp yapmadığınızı ya da eksiltme yapıp yapmadığınızı sağlıklı bir şekilde kontrol etmiş olursunuz. Şimdi ben şu köşeye kadar yalancı sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sonrasında burada sıra bağlamayı göstereceğim. Sıra sonuna geldim. Şimdi İlk yapmış olduğumuz şuradaki dönüş noktasındayız. Şimdi sıramızı bağlayacağız. Burada ne yapıyoruz? İğnemizi çıkartıyoruz. İlk yapmış olduğumuz yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. İpimizi aradan çekiyoruz. Tığımızda 2 tane ilmeğimiz oldu. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Burada bir zincir çekeceğim ki açılmasın, kitlemiş olayım sırayı. Şimdi arttırmamıza devam edeceğiz yine köşelerimizde. İkinci sıramızdayız. Tığımızın başına ilmek doluyoruz.
Aynı boşluğa batacağız. Bir tane yalancı sık iğne yaptım. Yine aynı noktaya batacağım. Bir tane daha yalancı sık iğne yapacağım. Şu köşede 3 tane yalancı sık iğnemiz vardı. Her birinin tepesine 2 adet yalancı sık iğne yaparak arttırma işlemi yapacağım. Rahat bir dönüş sağlayacağım burada. Yani burada 3 tane olan yalancı sık iğnemiz bu sırada 6 taneye çıkmış olacak. Şimdi hemen ilk yapmış olduğum yalancı sık iğnemizin tepe boşluğuna bir tane iğne takıyorum yine. Karıştırmayalım diye. Şimdi bir sonraki şuradaki ikinci yalancı sık iğnemize geçiyoruz. Tepe boşluğuna batıyorum. Bir adet sık iğne. Yine aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha yalancı sık iğne. Şimdi üçüncü sık iğnemizin tepe boşluğundaki iğnemi de çıkarıyorum. Oraya batarak bir tane yalancı sık iğne. Ne demiştik? Her bir noktaya 2 tane yapacağız. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha yalancı sık iğne. Bakın dönüş noktamızda 3 tane olan yalancı sık iğne sayımız 6'ya çıktı. Şimdi en son yapmış olduğum yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna bu şekilde iğnemi takıyorum. Şimdi aradaki yalancı sık iğnelerimizi yapacağız. Ne demiştik? Bu aradaki sayı hiç değişmeyecek. 35 adet yalancı sık iğne yapacağım sıra sonuna kadar. Şimdi bakın. Battığım nokta burası. Bir sonrakine batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Buradan sonra hep birer adet. Bakın hiç aynı noktaya batmıyorum aradakilerde. Hep bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde şuradaki dönüş noktasına kadar geleceğim. İkinci sıramın da sonuna geldim. Şimdi üçüncü sıraya geçiş yapacağım. Sıra bağlama tekniğimiz hep aynı. Kaydırma tekniğiyle bağlayacağız sıramızı. Hemen ilk yalancı sık iğnemizin tepe boşluğuna batıyoruz. Bakın ilmek dolamadan battım. Tığımla aradan ipimi çekiyorum. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk. Kilitliyorduk sıramızı ki açılmasın. Şimdi tığımın başına ilmek doluyorum. Hemen batmış olduğum noktaya batarak bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci sıramızda ne yaptık? Hepsini çift yalancı sık iğne yaptık. Burada ise bir tek bir çift yapacağız. Şimdi ilk yapmış olduğum yalancı sık iğnemin tepe boşluğuna bir adet yalancı sık iğne yaptım. Bir sonraki yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna batarak 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Bakın bir sonrakine battım, bir tane yaptım. Şimdi aynı noktaya batarak bir tane daha yapıyorum. Şimdi bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz bu köşemizde. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Bir tane yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 2 tane yapıyorum. Ne demiştim az önce? 3 adet artış oluyor. Şimdi 6 tane ikinci sıramızdaydı. Burada ise 9 tane olacak toplam. Şunu unutmadan hemen takıyorum. Gerçi burada karıştırma olmaz çünkü sıra başlangıcı olduğu için zaten bir yükseklik var. Ama yine de takıyorum ben. Önemli olan şu diğer köşe burada karıştırılabilir. O yüzden lütfen buranın başlangıç ve bitiş noktasını ihmal etmeden çengelli iğnenizi takın. Şimdi ne yapmıştık en son? Çift battık. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Tek batıyorum. Şuradaki işaretleyicimi de çıkararak buraya da çift batış yapıyorum. 2 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçtim. 2 tane yalancı sık iğne yapıyorum aynı noktaya. Buradaki yalancı sık iğnemi ne yaptım? 9'a çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi son yalancı sık iğnemin tepe boşluğuna iğnemi takıyorum hemen. Burası karışmayabilir dediğim gibi ama bu arada kalan yerler karışabilir. O yüzden
İğnenizi takın. Şimdi ortadaki sabit olan 35 adet yalancı sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Hemen ilk boşluğa batıyorum, bir tane. Bir sonrakine batıyorum, bir tane. Bir sonrakine batıyorum, bir tane. Şimdi bu şekilde diğer köşeme geleceğim. Örmeye devam ediyorum. Köşede tekrar görüşelim. Arttırma yapacağım. Diğer köşeme geldim. Yine aynı işlemi yapacağız. Bir tek bir çift olarak arttırma işlemi yapacağız. Hemen köşemdeki ilk sık iğneden iğnemi çıkarttım. Direkt batıyorum. Tığıma ilmek dolayarak bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tek bir çift dedik. Buraya bir tane yaptık. Bir sonrakine geçiyoruz. 2 tane yalancı sık iğne yapacağız aynı noktaya. Bir tane yaptım. Aynı noktaya batarak bir tane daha yapıyorum. Şimdi iğnemi hemen ilk sık iğnemi tepe boşluğuna takıyorum köşemdeki. Şimdi çift battık. Bir sonrakine ise bakın battığım nokta burası. Bir sonrakine batacağım. Bir tane yalancı sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. 2 tane aynı noktaya yalancı sık iğne. Bakın battım. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 2 tane yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane. Şimdi bir sonrakine batacağım. Son artık köşemdeki son yalancı sık iğnemi tepe boşluğundan iğnemi çıkarttım. 2 adet aynı noktaya yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki köşemdeki yalancı sık iğnelerim sayısını da 9'a çıkarttım. Şimdi her bir yalancı sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet yalancı sık iğne yaparak başladığım noktaya geleceğim. Sıramı bağlayacağım. Örmeye devam ediyorum ben. Taban yapımında 3. sıramın da sonuna geldim. Şimdi yine kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayacağım. Bir zincir çekerek burayı kilitliyorum. Şimdi 3. sıramızda ne yapmıştık? Bir tek bir çift yapmıştık. Burada ise 2 tek bir çift yapacağız. Hemen sıra bağladığım noktaya bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine bir adet yalancı sık iğne. Bir sonrakine geçerek 2 adet yalancı sık iğne. Bir sonrakine bir tane. Bir sonrakine batıyorum bir tane. Bir sonrakine ise batarak 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi yine ne yapacağım? 2 tek bir çift yaparak köşedeki arttırmamı bitireceğim. Şimdi bu köşeyi tam anlamıyla göstereyim. Bir tane, bir sonrakine de bir tane, bir sonrakine ise yani sonuncu arttırma noktama batarak 2 tane yalancı sık iğne yapacağım. Bir tek bir çift. Ne yaptık? 9 tane yalancı sık iğnemiz vardı. 3 tane daha arttırma yaparak 12'ye çıkarttık. Şimdi aynı şekilde diğer köşeme geleceğim. Orada da bir tek bir çift yaparak arttırma işlemimi yapacağım. Şu aradaki noktalara hiçbir şey yapmıyoruz. Buralara ne yapacağız? Tek örerek 35 adet yalancı sık iğnemizi tamamlayacağız. Köşeye geldiğimizde ise arttırmamızı yapıp başladığımız noktaya geleceğiz. Bu diğer köşeyi göstermeyeceğim artık bu sırada. Buradaki köşenin aynısını burada yapıyoruz. Başladığım noktaya gelip sıra bağlamamı göstereceğim ve bir üst sırada nasıl bir arttırma işlemi yaptığımı göstereceğim. 4. sıramın da sonuna geldim. Diğer köşemde de aynı şekilde arttırmamı yaptım. Başladığım noktaya geldim. Şimdi burada yine sıramızı bağlıyoruz. Kaydırma tekniğiyle bir zincir çekerek ipimizi kilitliyoruz.
Şimdi altta ne yapmıştık? 2 tek bir çift yapmıştık 4. sıramızda. Bu sıramızda ise 3 tek bir çift olarak yapacağız. Ama çift battığımız noktalar hep üst üste geldiği için bir sivrilik oluşuyor. Ben bunu istemiyorum. Tam ovallik istiyorum. Arttırma yaptığım son sıramda ben şu şekilde yapacağım. Hemen battığım noktaya bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Normalde 2 tane daha yapıp 3 tek bir çift yapmam gerekiyor ama çift battığım nokta yine üst üste geleceği için bunu istemiyorum. Bunu engellemek adına çift battığım noktayı biraz daha öne çekmek istiyorum. Burada eksik yaptığım 2 tek ilmeği ise sonda tamamlamış olacağım. Birazdan göreceğiz nasıl olduğunu. Şimdi bir tane yalancı sık iğne yaptım. Hemen bir sonraki noktaya batarak aynı noktaya batacağım şimdi yine. 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Ne yaptım başlangıçta? Bir tek, bir çift yaptım. Şimdi ne demiştik? Burası bizim 3 tek, bir çift olan sıramız. Şimdi 3 tane tek yapacağız. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane yalancı sık iğne. Battığım nokta burası. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane daha yalancı sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane daha yalancı sık iğne. Yani 3 tek yalancı sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki noktaya geçiyorum. Oraya ise 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Yani ne yaptım? 3 tek bir çift yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar şu işaretlediğim noktaya kadar aynı sistemle devam ediyorum. 1 2 hepsini ayrı noktaya batıyorum. 3 3 tane tek yaptım. Şimdi bir sonrakine batarak ise çift yapıyorum. Yani aynı noktaya 2 adet yalancı sık iğne yapıyorum. Ne kaldı burada bakın? Arttırma noktalarımda 2 tane tek yalancı sık iğne boşluğum kaldı. Şurada ne demiştik? Bir tek bir çiftle başladık. Şimdi eksik olan 2 tek yalancı sık iğnemi burada tamamlamış oluyorum. Yani buradaki arttırma işlemini sıra sonunda tamamlamış oluyorum. Bir tane tek yaptım. Bir sonrakine artık son noktama batıyorum köşemdeki. Bir tane daha yapıyorum. Peş peşe 2 tek yalancı sık iğne yapmış oluyorum. Hemen işaretleyicimi koyacağım. Şimdi aradaki bu sabit 35 tane yalancı sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Köşeye geldiğimde yine buradaki işlemin aynısını yapacağım. Farklı hiçbir işlem yok. O yüzden burayı da tekrar göstermiyorum. Başladığım noktaya gelip sıramı bağlayacağım. Taban yapımında 5. sıramın da sonuna geldim. Şimdi kaydırma tekniğiyle tekrar sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Tabanımı artık bitirdim. Gövdeye geçmeden önce şu şekilde tabanınızı ters çevirin ve ütüleme yapın ki toparlanmalar gitsin. Daha düzgün bir forma kavuşsun tabanınız. Ben yüksek ısıda buharlı olarak ütüleme yaptım. Siz de ters yüzeyinden yalnız yaparsanız daha düzgün duracaktır tabanınız. Toparlanma olmadıysa bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii. Şimdi gövdeye geçiş aşamasındayız. Battığım nokta bakın. Burası kaydırma tekniği yaparak sıramı bağladım. Bir zincir çektim. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Hemen aynı noktaya batıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Şimdi tığımızı tek seferde boşaltacağız. Bir zincirle burayı kilitleyeceğiz. Bir zincir çektikten sonra 2 zincir daha çekiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Tığımı boşaltmadan tekrar tığın başına ilmek doluyorum. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum ve tığımı tek seferde boşaltıyorum.
Burada bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Aslında toparlıyorum burayı. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. 1, 2, 3. 3 boşluk atlayıp dördüncüye batıyorum. Tığımı yine boşaltmayacağım burada. İkinci batışım. Tekrar batıyorum. 3 defa yine battım. Tığımı tek seferde boşaltıyorum. Burada bir zincir çekerek burayı kilitliyorum. Sonrasında 2 zincir daha çekiyorum. Bakın aynı noktaya dolgular yapıyoruz. Şimdi tığımıza tekrar ilmek doluyoruz. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. 2, bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. 3. 3 defa tığımıza ilmek dolayarak aynı noktaya batıyoruz. Tığımızı tek seferde boşaltıyoruz. Bir zincir çekerek burayı kilitliyoruz. Bakın bu şekilde dolgular yaparak başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. 1, 2, 3. 3 boşluk atlıyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Tığımı boşaltmıyorum. 2 ve 3. 3 defa tığıma ilmek dolayarak aynı noktaya battım. Sonrasında tığımdaki ilmekleri tek seferde boşalttım. Bir zincir çekerek burayı kilitledim. Sonrasında ise 2 zincir daha çekiyorum. Aynı noktaya 3 kez daha batacağım. Tığımıza ilmek dolayarak batıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tek seferde tığımızı boşaltıyoruz. Bir zincir çekerek kilitliyoruz. Bakın bu şekilde gövdeye geçiş yapmış olduk. Şimdi başladığım noktaya gelene kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Sonrasında sıra bağlamayı göstereceğim. Çantamın gövde yapımında birinci sıramı tamamladım. Bakın 1, 2, 3 tane boşluğum kaldı. Tabanımız 100 adet yalancı sık iğneden oluşuyor çünkü. Kurulumunu ona göre yaptım. Şimdi sıra bağlamamız nasıl? Şu ortada boşluğumuz var. Bakın yapmış olduğumuz ilk dolgunun ortasındaki boşluğa. Buraya tığıma ilmek dolamadan batıyorum. Tığımla şu şekilde aradan ilmeğimi çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle burayı bağlıyorum. Burada bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şimdi dolgularımızı artık bu iki dolgularımızın arasındaki boşluklara yapacağız. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Bir kere battım. Tekrar batıyorum. İkinci batışım. Tekrar batıyorum. Üçüncü batışım oldu. Şimdi yine tığımı tek seferde boşaltıyorum. Bir zincir çekerek kilitliyorum. Şimdi 2 zincir daha çekiyorum. Tığıma ilmek dolayarak yine battığım aynı boşluğa batıyorum. Buradan sonra hep aynı artık 3 kez batıyorum. Tığımdaki ilmekleri tek seferde topluyorum. Bir zincir çekerek burayı kilitliyorum. Şimdi şuradaki diğer boşluğumuza geçeceğiz. Direkt bakın zincirle kilitledim burayı. Tığıma ilmek doluyorum. Direkt şu ortadaki boşluğa batıyorum. Buraya da yine 3 kez dolgu yapıyorum. Tek seferde topluyorum. Bir zincir çekerek bağlamamı yapıyorum. Şimdi 2 zincir daha. Ne yapacağız? Aynı boşluğa batıp 3 kez daha dolgu yapacağız. Çantamızın gövdesi artık hep bu şekilde ilerliyor. Farklı bir işlem yok. Tüm sıralarımız aynı artık. İstediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Sıra bağlamamı gösterdim. Ne yapacağız? Yine şuradaki son dolgumuzu yapıp sıra bağlamamızı buradan yapacağız kaydırma tekniğiyle. Bir zincir çekip kilitleyeceğiz. Aynı burada olduğu gibi farklı hiçbir işlem yok. Çantam istediğim yüksekliğe gelene kadar örmeye devam ediyorum. Sonrasında ise çantamızın ağız kısmını yapacağız. Sonrasında ise askılama işlemimiz olacak. Hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi çantamın gövdesi istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyorum.
Çantam istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam ettim. Bu şekilde 15 sıra ördüm. Şimdi ağız kısmını birlikte öreceğiz. Onu da nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Onun öncesinde isterseniz ölçülerini paylaşayım. 31,5 santim genişliği var çantamın. Yüksekliğini de paylaşayım. Taban kısmı hariç bu şekilde 24,5. Tabanı ile birlikte 29 santim yüksekliği var. Siz dilediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Şimdi ağız kısmını sık iğne falan örmeyeceğim. Farklı bir örnek yapacağım. Şimdi sıramın sonundayım. Yine kaydırma tekniğiyle şuradaki boşluğa batıyorum. Sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şimdi ikili trabzan öreceğiz. Tığın başına ilmek doladım. Bir sonraki boşluğa batacağım. Bir adet ikili trabzan yapacağım. Tekrar aynı boşluğa batacağım. Tığımı 2 seferde boşaltarak ikili trabzan yapacağım. Şimdi tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğa bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde aynı boşluğa 9 adet ikili trabzan yapacağım. Sıramızı bağladığımız yer burası. Bir sonraki boşluğa batarak 9 adet ikili trabzan yapıyoruz. İki, 4, 6, 8, 9. 9 adet ikili trabzanımı tamamladım. Ağız kısmında sade bir görüntü istemediğim için bunu yapıyorum ama siz dilerseniz sık iğne ile de çalışabilirsiniz çantanızın ağız kısmında. Dilerseniz trabzan da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi son ikili trabzanımı yaptım. Bir sonraki bakın iki dolgu arasındaki iki zincirlik boşluğumuz vardı. Oraya kaydırma tekniğiyle batıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şimdi tekrar tığın başına ilmek doluyorum. Aynı boşluğa batmayacağım. Bir sonraki boşluğumuza geçiyoruz. Hangi boşluğa? İki dolgu arasında iki zincirlik boşluğumuz vardı. Oraya geçiyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. O boşluğuma da 9 adet ikili trabzan yapacağım. Dokuz adet ikili trabzanımı yaptım. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız bakın. Dolgu yaptığımız nokta burası. Bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Yine kaydırma tekniğiyle tığımıza, bakın hiç ilmek dolamıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Yaptığım dolguları bir sonraki boşluğa batarak bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Ağız kısmında istediğim görüntü bu şekilde ama siz dilediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Sıra sonunda sıra bağlamayı göstereceğim. Son dolgumu da yaptım. Bakın son boşluğum kaldı. Oraya da batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şimdi bakın başladığımız yer şurası. Aslında arada bir boşluğumuz daha olsaydı bir yelpaze dolgusu daha yapacaktık. Fakat ne yapacağız? Şurada kaydırma tekniğiyle sırayı bağladığımız bakın tepe boşluğu var şurada. Oraya tekrar batacağım. Kaydırma tekniğiyle İpimi bir kez daha yürüteceğim. Tekrar bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum ki orada kötü bir boşluk oluşmasın. Bu şekilde çantamızın ağız kısmına yelpaze modeli yapmış olduk. Bence bu haliyle çok daha şık oldu ama dediğim gibi siz düz bir görüntü istiyorsanız sık iğne ya da ikili trabzan ya da yalancı sık iğne de yapabilirsiniz. Şimdi bu noktada ipimizi şöyle bir miktar bırakarak keseceğiz. Sıkıştırıp şu arkadan aşağıya doğru yürüteceğim.
ki belli olmasın. Ağız kısmında çirkin bir görüntü oluşmasın. Siz dilediğiniz şekilde yürütebilirsiniz. Dilerseniz şu kısımlardan da yürütebilirsiniz ama aşağıya doğru yürütmek çok daha mantıklı. Bir miktar yürüttükten sonra kalan kısmı yine keseceğim. Şimdi göstermek için şöyle bakın. Buradan sonraki aşamalarımız çantamızın astar dikimi, askılama ve çıt çıt dikimi aşamaları olacak. Onun için ayrıca bir video çekeceğim çünkü tek videoda hepsi uzun olacak. Astarlamayı, askılamayı ve çıt çıt yapımını ayrıca göstermek istiyorum bu çantamda. O yüzden ayrı bir video çekeceğim. Çantamın askısında ben deri askı kullanacağım ama siz kendi ipiyle de askı hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde askınızı tasarlayabilirsiniz. Dilerseniz kol çantası, dilerseniz el çantası olarak da yapabilirsiniz çantanızı. Bu çantamın yapımında yani sadece gövde kısmında yaklaşık 300 gram kadar ip kullandım. Benimle aynı ölçülerde çalıştığınızda ip miktarı aynı olacaktır. Fakat farklı boyutlarda çalıştığınızda ip miktarı değişecektir. Şimdi bu videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.